Ben Selahattin Müsüroğlu. Aşağı yukarı 240 yıllık bir meslek. Ta büyük dedemden vesiyetli, onun bir ufağına, ondan babama, babamdan da bize intikal etti. Almış gidiyoruz. İnşallah bizden sonrakilere de devreliriz. Onlar da gelir. Bunun cuması yok, cenazesi yok, ne bileyim hastası yok, çarşısı yok. Öyle bir meslektir yani. Bunu seçen adam, sonra bu mesleklerin en zorudur. En incelik isteyen bir meslektir yani. Ama ben aldım da yaptım oldu değil. Bilip de yapabilmek çok önemli. Belirli bir yerde düzgün alanlarımız yok. Çevremizde fundukluk olduğu için vatandaş funduğunu koyunun funduklarda olmasını istemiyor. Ondan sonra kar-kış olduğu zaman hayvanlarımızı içeride bakabilecek yerimiz olmuyor. Koyunlarımız kalabalık olduğundan dolayı bir yer yapıp da yere devam sürekli göç yaptığımız için sabit bir yer yapamıyoruz. Bir sene başka yere, bir sene başka yere gidiyoruz. Kışın bu karda mesela çadırda kalıyoruz. Odun sıkıntımız çekiyoruz, ısınamıyoruz. Ev bulamıyoruz, ev bulsak rahat olur. Koyunlarımıza yer bulamıyoruz. Gittiğimiz fundukların sahipleri sorun oluyor. Kar yağdığı zaman koyun iç içeri girip çıktığı zaman çamur oluyor. Vatandaş istemiyor. Diyor ki ya hep funduğumu işte çamur ettiniz. Çamura battık gibilerinden söz ediyorlar yani. Onun için vatandaş da haklı. Ama başka bir yerde yok yani yapabileceğimiz böyle geniş alan, ovamız bizim burada şartlar zor. Bizim hayvanlarımız doyduğu zaman en güzel anımız o andır. Yani hayvanlarımız toksa biz tokuz. Ama hayvanlarımız çile çeker, aç kalırsa biz de açız. Ha şartlar diyeceksin ki bilen adam hayvanını aç bırakmaz ama şartlar bazı zaman mesela çok kar yağıyor. Arabalar gidip gelmez oluyor. İyi olduğu zaman da çok neşeli yanlarımız var mesela. Çadırda bir çay kaynatıp bir çay içmemiz dünya malını değil. 2-3 tane arkadaş, malcı arkadaş bir araya geldiğimiz sohbetimize doyum olmaz. Çok iyi olur sohbetlerimiz. Arkadaşlar, koyuncular arasında diyalog çok iyidir. Var da biz beklemişik av şeyde yatardık Mustafa abi. Hangi on koyununu katmış yermiş daha o. Nedir adamın saçlığı var. Pepe yakı bu. Hiç aklımdan çıkmaz bak. Hangi on en son 100 koyun. Ben orada yataydınız bir sene. Geldik oraya Tahsin'le anladınız ya. Biz geldik oraya bir koyun atmış dedi. Bir boş gele koyun dedi Tahsin boş gele. Koyun dedi at dediydi bu göze yataktan şey. Da bizim oraya geçeceğiz o zaman. Yaylaya çıktığımız zaman bütün dertlerimiz biter. Neşelerimiz başlar yani. Yaylada zorluğu yoktur. Gidersin akşamüstü gelir evinde sıcak oturursun kalkarsın. Çok iyi olur. Ya yazın iyidir. Karda 20 santime kadar otlar abi. 20 santime kadar ayağıyla eşeler otu alttan bulut çimenden yer yani aç kalmaz.
don etmez aşağıya. Don eder de eğer böyle çekip atamazsa ayağıyla o zaman şartlar tabii biraz zorlaşır. Ama eğer 25 santimin üstüne geçerse o zaman da gafullara çayır koyuyoruz şu fındık temlerinin aralarına. Onlardan çekip yiyor. Yani 1-2 gün, 3 gün karın durumuna göre yedirebiliyoruz onları. Hey! 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 Anlaşmamız var bunlarla. Sesleriz gelirler. Otlayın otlarlar, gidin giderler. Koyunların otladığı yerlerden solucan toplar kuşlar yani. Kuşlar yeri açıldığı için onlar da barınmasını oradan sağlarlar. Ondan sonra bu çisa dediğimiz kuşlar var. Kara tavuk dediğimiz kuşlar var. Genelde hayvanın peşine çok gezen kuşlar bunlardır yani, serçeler. Bu koyunun fındıklara veya hayvanlara, insanlara bütün her şeyiyle çarı var. Zararı hiç yoktur yani. Samur olur, 2 gün sonra kurur gider, hiçbir şey kalmaz. Ama vatandaşa anlatamıyor. Tabii vatandaş biraz bilmediği için darlanıyor yani. Köpeklerimizin bir tanesinin arkadaşlar arka bu kemik sırtında bir yara oluştu. Bizim tabiri caiz domuz başı denen bir şey. Veterinere birkaç kere getirdik onu. Ameliyat gerekiyormuş. Bizim burada veterinerler köpeğe ameliyat yapamadıklarını söylediler. Yaparsak bir daha kalkmaz olduğunu söylediler. Öyle acılar içinde yaşattık onu yani. Zaten yaşlanmıştı. Onun için yaşlandığından dolayı bıraktık. Yapamadılar. Zaten veterinerler de yapamadı onu. Öyle. Öbürü de genç 2 yaşında. O da kangalımız. Koyun köpeklerimiz kışın burada olduğumuzdan yani böyle mahallelerde olduğumuzdan dolayı vatandaş yoldan geçerken korktuğundan dolayı götürmüyoruz günüz. Gece salarız, günüz bağlarız. Kangal kırması abi bizim köpeklerimiz. Önceden vardı onlar çoban köpekleri tüylü olurdu. Bu öbür o nesil kalktı artık. Şimdiden sonra kangal besliyoruz. Kangalın da kırmasını besliyoruz. Hakiki kangal vermezler bize yani. Bulup alamayız onu. Eskiden tel olmadığı zaman o tüylü köpeklerimizin ırkı bu kangallardan daha iyi mal bekliyordu. Çünkü o yağmurdan, soğuktan etkilenmiyordu. Devamlı nöbet tutar gibi nöbetteydi. Bunlar da bazıları var bu şeylerin yani. Hepsi denk düşüp iyi olmaz. Bazıları iyi, bazıları iyi değil. Bizim buranın soğuğuna kangal eksi 40'ta olabilir ama bizim buranın soğuğu oradan daha farklıdır. Yani burada dayanamaz. Burada yağmur çok, orada kuru kuru yağar. Soğuk şey olur ama burada dayanmıyorlar. Yani bizim eskiden o tüylü dediğimiz köpekler 24 saat kafasına yağdığı zaman hiç yer aramazdı. Şimdi ama bu kangallar biraz yağmur yağdı hemen bir yer arayıp siper alacak kendini bir yere siper versin de orada kalsın yatsın diye. O da pek sağlıklı olmuyor. Şimdi Allah'tan bu teller çıktı. Teller çıkınca da kurtlar bizi fazla yormuyor yani. Eskiden çobanlıklar zordu çok. Araba yok, yol yok. En iyi olanın bir atı olurdu ya da bir eşya olurdu. Şimdi arabamız var Allah'a şükür. Yollar süper. Yani her istediğimiz şeye ulaşabiliyoruz. Yayaj derdi dedem babam bu kadar yolları mesela. Yukarı yerlere giderdik. 2 gün, 3 gün yol yürürdük. Aç, susuz. Ama şimdi Allah'a şükür, şimdi gittiğimiz yere bir günde ulaşıyoruz. Gidemezsek 2 günde arabayla yat kalk. Yormadan, yorulmadan. Eskiden evet, şemsiye yoktu. Gabalak vardı. Bunun tıkılen bir gabalakı vardı şöyle gojlu. Sobanın şeyi oydu, yatağı da oydu. Yağmurdan korunması da oydu. Su geçirmezdi. Alır sırtına, akşam ona sarılı yatardı. Sabahtan kalkar sırtına alır giderdi yani. Yağsa da ondan su geçmezdi. Akşam olunca da o sarılı yatardı. Şimdi öyle bir derdimiz yok. Koyunumuz döl zamanı. Döldeyiz arkadaşlar. Döl yapıyor. Kuzularımız oluyor. Bu ay döl ayı. Her gün 5 tane, 10 tane, 15 taneye kadar
yavruladıkları günler oluyor. 1,5 ayda bitecek yani. 350 koyunumuz var. 1,5 ayın içinde döllenecek hepsi. Doğurduktan sonra arkadaşlar merak ediyorlar. Arkasından eşi, kuzinin arkadaşı derler. Gelir geçicidir yani. Gelir geçer. Bir şeye yaramaz. Doğuranları arabayla çadıra götürme şansımız var. Arabamız birazdan gelecek. Arabamıza koyacağız onları. Götüreceğiz muhafazalı bir yere. Bizim babamız bunu hiç 300-400'den aşağı etmemiş. Bizim kapıda hiç 400, 500, 1500'e kadar gitmiş. Yani biz rahmetli babam onceleri bilmiyorum herhalde dedemizin zamanında işte böyle kurt da böyle geliyor arkadaşlar. Kurt da böyle saldırır. Eğer çobanlık iyi olmazsa bak kurt da öyle arkadan alı gider. Görmezsiniz. Yani kurt köpeği o ama kurt da olabilir. Böyle çok hayvan vermişik yani. Ha böyle beklediğin zaman o yanını görmüyorsun mesela. Burada durursun gelir oradan yer gider. Artık mal daha yeni nesil değil. Gider orada 2 saat çalışırım, yılı yatarım. Önceden böyle bir şey oldu. Adam maldan geçinirdi, inekten, hayvandan. Soluk çocuğun öyle bakardı yani. Şimdi o nesil kalktı. Sonra okumak işi çok oldu abi. Herkes okudu. Soluk çocuk okudu. Çobanlıkta çocukluktan gelişten çoban olur zaten. Böyle 30-40 yaşından sonra çobanlık eden adam daha yetişemez. İnce meslekti bunu. Öyle herisi ben aldım da yaptım olmaz. Deneylidir. Deneye yapacaksın. Tecrübe sahibi olacaksın yani. Tecrüben yoksa yapamazsın. Bu zevktir. Yani bu nasıl sigarayı adam içeride bırakamam derse malcı olan kökten yetişen adam da malcılığı bırakamaz. Bıraksa bile hasta olur. Yani kemiklerine işlemiştir malcılık. Bu her yerde böyledir. Dünyanın neresine giderseniz gidin. İşi bilen adam erbabı, işi seven adam erbabıdır ve yapar. Evet, çoban arkadaşlarım bütününe selamlarımız olsun. Şu anda arkadaşlar, çoban arkadaşlarımızın zor zamanları, zor günlerdeler. Allah yardımcıları olsun, Allah kolaylık versin.